Arkadaşlar bakın, fermuarın bu kısımlarını diktim. Şöyle şuradan başladım. Bu şekilde dikerek şöyle köşeye geldim ve buradan itibaren birlikte dikelim. Şimdi bakın arkadaşlar, şurada ipim burada. Bakın arkadaşlar, burada ipim şurada. Burada şöyle küçük bir çentik atıyorum ve şuradan içeriye giriyorum. Bakın girdim. Fermuarı bu şekilde tutuyorum alttan. Şuradan yukarıya çıkıyorum. Şuraya geldim. Bakın. Şimdi buradan şu kısma küçük bir dikiş atıyorum. Şöyle. Sıkıştırıyorum. Tuttu, görüyor musunuz? Bunu iyice sıkıştırayım buraya. Bir tane daha atayım. Sıkışsın, çıkmasın, açılmasın. Ve buradan tekrar buraya gidiyorum. Şimdi buraya yine ben böyle küçük bir dikiş atıyorum. Ve aynı yerden yine böyle aşağıya iniyorum. Şuradan yukarıya çıkıyorum. Ve buraya yine minik bir dikiş atarak bunu buraya sabitliyoruz. Şimdi burası dikildi. Buradan aşağıya iniyorum. Şuraya geleceğim. Onun için ne yapıyorum? Şu aralardan şöyle geçerek aralardan aşağıya iniyorum. Buradan yukarıya çıkıyorum. Nereye geldim arkadaşlar? Şuraya. Fermuarımı geriyorum ve buraya yine küçük bir dikiş atıyorum. Şuraya. Bir daha atıyorum ki açılmasın diye. Ve buradan şöyle alttan buraya çıkıyorum tekrar. Şöyle çıktım. Ve buraya bir dikiş daha atıyorum. Yine ne yapıyorum? Şöyle aşağıya iniyorum. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Ve buraya deminki yere, şuraya bir dikiş daha atıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Dikme tekniği bu. Fermuar dikimi ile ilgili zaten videolarım var arkadaşlar. Onlara bakabilirsiniz. Şimdi buradan şuraya geleceğim. Buraya gelmek için ne yapıyorum? İpim burada. Bu sefer şuradan aşağıya iniyorum. Buradan yukarıya çıkıyorum. İlk fermuarımı geriyorum ve şuraya hemen küçük bir dikiş atıyorum. Bunu iyice buraya sabitliyorum. Ve buradan tekrar ne yapıyorum? Şuraya çıkıyorum.
Bu şekilde arkadaşlar şu uca kadar geleceğim. Bittiği zaman bu şekilde güzel bir şey olacak. Fermuarını diktim. Bitti. Gayet güzel oldu. Şimdi çantanın sapını da diktim. Bir tek şu kısım kaldı. Bunu da birlikte dikelim. Bakın arkadaşlar, şuradan itibaren 1 2 3 tane saydım. Buradan itibaren 1 2 3 tane saydım ve şu şekilde yerleştireceğim. Buradan itibaren de 4 tane beyaz. Şimdi şuraya ipim burada şu şekilde tutturuyorum. Bunu ben şuraya da geleyim. Bakın arkadaşlar, buraya kadar geldim. Şöyle. Bakın. Şimdi buradan şöyle aşağıya iniyorum. Buradan aşağıya iniyorum ve şu araya dalıyorum. Şu araya. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Bu tip çantalarda, kağıt çantada arkadaşlar yazımba kullanacaksınız. Yahut da böyle dolaşa dolaşa sapın bazı yerlerini tutturacaksınız. Başka şekilde bunları dikmenize imkan ve ihtimal yok. Şuraya kadar geldim. Şimdi buradan şunun içine giriyorum. Şöyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya geçiyorum. Böyle. Buradan tekrar yukarıya çıkayım. Aşağıya ineceğim tekrar. Şöyle. 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 Şimdi buradan şöyle aşağıya ineceğim. Ve yine kağıtların arasından dolaşacağım. Bakın. Yine burada şöyle kağıdın arasından dolaşıyorum. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Şuraya çıkıyorum. Buradan buraya. Bu şekilde arkadaşlar. Yani bunu daha detaylı yapımını falan öğrenmek istiyorsanız kağıt çanta için çanta sapı diye video çektim. Ona bakabilirsiniz. Şimdi bunu buradan getirdim. İpim burada. Buradan şöyle yukarıya çıkacağım. Şöyle bu tarafa geçeceğim. Bakın şuraya geçtim. Alta. Şimdi bunu böyle tutuyorum. Şuradan şöyle buraya geçiyorum. Ve burada arkadaşlar dikkat edin. Şimdi şurada şu kısmı tutturacağım. Şurayı. Şöyle şuradan içeriye giriyorum. Bakın. Burası da tuttu. Bakın tuttu. Şimdi buradan şöyle aşağıya iniyorum. Ve tekrar bunların içinden dolaşarak bakın. Şöyle bunun içinden şöyle tekrar
dolaşarak bu tarafa geçiyorum. Bakın. Buraya geldim. Buradan şöyle böyle buradan böyle buradan böyle geldim. Bakın bu sefer şuradan gireceğim. Şöyle şuradan giriyorum içeriye. Buradan girdim. Şuradan tekrar şöyle çıktım bu tarafa. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bu çanta sapını bu şekilde dikeceğiz. Bavul tipi çantamın yapımı burada sona erdi. Bakın şu şekilde bitmiş oldu çanta. Evet, uç kısmına da şu şekilde daha önce yapmıştım küpe, ondan şöyle bir tutamak yaptım. Evet, bavul tipi çantamın yapımı bu şekilde sona ermiş oldu. Arkadaşlar, saplar için ayrı bir video hazırladım, onu da izlersiniz. Ayrıca şu köşelerdeki deriler için de bir köşe videosu çektim. Onu da izlersiniz. Bavul tipi çantamın yapımı burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.